Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere raf ipli hazırladığım boncuklu yine çok şık bir kılaç çanta tarifi paylaşacağım. İnanılmaz kolay bir yapımı var. Bir günde örüp hazırlayabilirsiniz. Örgüye yeni başlamış olsanız bile model sadece sık iğneden oluştuğu için yeni başlayanlar da eminim ki çok rahatlıkla yapabilir. Hemen şöyle modeli yakından göstermek istiyorum. Bakın boncuklarımızı yakından görelim. Böyle simli gold bir boncuk kullandım. Hemen şöyle çantamızın tabanını göstermek istiyorum. Çok muntazam bir çalışma oluyor. Bakın fermuar da bu fermuar çok güzel. Hiç astarlama vesaire yapmayacağız. Dikiş vesaire yapmayacağız. Sadece tığla kaydırma yaparak çantamıza fermuarı yerleştirmiş olacağız. Hemen şöyle diğer tarafını da göstermek istiyorum. Bakın çok orijinal bir görüntüsü var. Şöyle bakalım. Şahane görünüyor. Bunu isterseniz böyle elde kullanabilirsiniz. Kısa ya da uzun askı takarak da omuzda, kolda, çapraz olarak da takabilirsiniz. Hemen şöyle iç kısmını da açıp sizlere göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Tertemiz bir çalışma oluyor. Şöyle yakından göstermek istiyorum. Gerçekten çok orijinal. Hiç içerisine astara dahi gerek yok. Bu şekliyle de kullanabilirsiniz. Ama isterseniz sizler içerisine astar dikişi de yapabilirsiniz. Nasıl hoşunuza gidiyorsa o şekilde de astarlı da kullanabilir. Ama astarsız dahi bu şekliyle rahatlıkla kullanabileceğimiz bir çalışma oldu. Çok pratik bir çalışma. Dediğim gibi bir günde rahatlıkla bitebilecek bir proje. Çok keyifli ilerliyor. Boncukları yerleştirmesi inanılmaz keyifli. Video içerisinde de bütün detayları sizlerle adım adım paylaştım. Umarım faydalı bir içerik olur. Detaylı tarifimize geçmeden önce sizlerden küçük de bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalımıza ücretsiz abone olabilir, videoyu beğenir ve yorumlarınızı eksik etmezseniz gerçekten çok mutlu olurum. Tarifimize geçelim. Örgüm için kullanmış olduğum malzemelerimi Aksa Örgü Butik'ten satın aldım. İletişim bilgilerini sizin için de videonun açıklama kısmına ekliyor olacağım. Oradan tıklayarak ulaşabilir. Siz de bu ürünlerden güvenli siparişlerinizi oluşturabilirsiniz. Bu çalışma için bir yumak örümü çok kolay olan, eli hiç acıtmayan 100 gramlık raf ip kullanacağım. Ama sizler raf ip değil daha farklı ipler de kullanabilirsiniz bu aşamada. Raf ipten bir yumak yeterli oluyor. Yani 100 gram raf ipimiz yeterli oluyor. Hatta bir miktarda ipimiz artıyor. Bunu da belirtmekte fayda var. Bir tane şöyle delikleri olan, bakın gizli delikleri olan fermuarımız var. Böyle hazır bir fermuar kullanacağız. Şimdi bunun ölçülerini de vereceğim. Ve bir de böyle simli ahşap boncuk kullanacağız. Bunlar da yaklaşık 1 santim çapında ahşap boncuklar. Böyle simli gold renginde boncuklar kullanacağım. Sizler daha farklı renkler kullanabilirsiniz. Daha farklı boncuklar da kullanabilirsiniz. Şimdi burada ilk olarak fermuarın ölçüsünü söylemek istiyorum. Fermuarın boyu yaklaşık 30 santim. Eni de kısa kenarı da 7 santim ölçüsünde. Şimdi burada bakın çantamızı öreceğiz. Çok kolay bir yapımı var. 45 zincirle başlıyoruz. Mini bir taban oluşturduktan sonra tamamen sık iğne ile bütün boncukları yerleştirmiş olacağız. Hazırlamış olduğum örgümün örülmüş haliyle, bakın şöyle ölçüsünü verecek olursam 31,5-32 santime yakın. Boyu da fermuarı yerleştirdiğimizde bir miktar daha uzayacak. Bu da 19 santim. Çantamızın boyu da 19 santim oldu. Şimdi modeli sizlere küçük bir örnekte tarif edeceğim. Burada dediğim gibi 45 zincirle başlangıç yaptım. 100 gram da boncuğumuz yeterli oluyor bu çalışma için. Şimdi yine aynı raf ipi kullanarak çalışmamı hazırlayacağım. Tığ numaram da 3,5 milim olacak. Sizler daha farklı ipler kullanıyorsanız, örneğin raf ip kullanıyorsunuz ama daha kalın dokulu, metrajı daha azsa daha fazla ip de kullanabilirsiniz. Benim için 100 gram yetti. Hatta ipim arttı bile. Ama daha farklı ipler kullandığınız zaman gramaj da değişebilir. Bunu da başlangıçta belirtmekte fayda var. Ben ipime göre, örmemin sıkılığına, gevşekliğine göre 3,5 milim tığ tercih ettim. Sizler de kendi ipinize göre tığınızı tercih edebilirsiniz. Şimdi burada ilk olarak zincirle başlangıç yapıyorum. Kilit zincirinden sonra ördüğüm ayardan şöyle bir tık gevşek olacak şekilde başlangıç zincirlerimi çekiyorum. Ben bu çalışma için toplamda 45 tane zincir çektim. Sizler daha farklı çantalarda da bunu yapabilirsiniz. İlla ki böyle bir fermuar kullanmak zorunda değilsiniz. İstediğiniz boyutlarda hazırlayıp normal fermuarlarla da bu çalışmayı hazırlayabilirsiniz. Şimdi burada küçük bir örnek tarif edeceğim için bu kadar zincir çekmek yeterli olsun. Şimdi zincirin düz kısmını değil, tersini çeviriyorum. Arkada bulunan kesik çizgileri kullanacağız. Yani şunları. Tek duran çizgilere batacağız. İki çizgi de tığın diğer tarafında kalmış olacak. Şimdi burada son çektiğim zinciri bırakıyorum. Bir sonraki zincire batıp arka kesik çizgiye
ilmek çıkarttım. 2 ilmeğim var. Doluyorum. İkisini içerisinden geçirerek sık iğne örüyorum. Bir sonraki zincire batıyorum. İlmek çıkarttım. Sık iğne. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar sık iğne örerek devam edeceğiz. Sadece dediğim gibi başlangıçta zincir çekiyoruz ve sadece sık iğne ile bu çalışmayı hazırlamış oluyoruz. Yani örgüye yeni başlayan biri bile çok rahatlıkla yapabilir. İşin en keyifli kısmı boncukları yerleştirme kısmı. Böyle bir çalışma da bir günde rahatlıkla bitiyor. Hatta bir günde bence birden fazla bile örüp hazırlayabilirsiniz yapacağınız boyuta göre. Bunu daha büyük plaj boyutunda hazırlayabilirsiniz. Büyük tabanlara da uygulayabilirsiniz. Büyük dikdörtgen hazır deri tabanlar kullanabilirsiniz. Örgü tabanlar yapabilirsiniz. Daha seyrek yerleştirirsiniz. Şimdi yerleştirme mantığını da anlatacağım. Daha büyük boyutlarda da hazırlanabilir. Böyle kılaç şeklinde değil de. Şimdi geldik son zincire. Son zincire 3 tane sık iğne örüyorum. Birinci sık iğnem. Aynı noktaya tekrar batıyorum. Şöyle kısa ipi de araya alarak gizleyeceğim. İkinci sık iğnemi ördüm. Son zincire üçüncü sık iğneyi de örüyorum. Bakın dönüşte 1, 2, 3 tane sık iğne ördük. Şimdi karşı tarafa geçmiş olduk bakın. Şimdi gelen hemen sıradaki zincir noktam. Burası artık zincirler iki çizgi şeklinde görünüyor. Bakın başak başak görünüyor. Hemen sıradaki zincire batıp bir tane sık iğne örüyorum. Artık sık iğnelerin hemen diplerine yani karşı tarafta da zincirlere batıp kısa ipi de gizleyerek sık iğnelerimizi örmeye devam ediyoruz. Şimdi bakın iki çizgi şeklinde duruyor zincirler bu yönde. Şimdi her birine bir tane sık iğne örerek son noktaya kadar geliyorum. Çok çok kolay bir örgü. Mantığını kavradıktan sonra eminim ki yeni başlayanlar da çok rahatlıkla yapacaklar. Şimdi geldim son zincire. Bakın ilk başladığım sık iğnenin tepe noktası. Son zincire de batıyorum. Bir tane sık iğne örüyorum. Şimdi karşıda 3 tane sık iğne vardı. Burada da 3 tane sık iğne olması gerekiyor. Ne yapıyorum? Geliyorum. İlk sık iğnenin tepesine batıyorum. İlmek çıkarttım. Çıkardığım ilmeği bekleyen ilmekten kaydırarak geçirdim. Şimdi bir zincirle yukarı çıkıyorum. Şimdi burası önemli. Bu modeli bakın boncukları 3'ün katı olacak şekilde yerleştirdim. Yani 3 artı 3 artı 3 artı şeklinde sık iğneye ihtiyacım var. Burada da ben dediğim gibi 45 zincirle başladım. Bu şekilde tarif etmiş olduğum gibi mini bir taban oluşturdum. Son zincire 3 tane. Baştakine de son zincire sık iğne örüp kaydırma ile beraber 3 tane nokta elde etmiş oluyoruz. Başlarken bir, bitirirken bir sık iğne, bir de kaydırma 3 tane nokta oluyor. Bu şekilde saydığım zaman toplamda 90 tane sık iğnem oldu bu büyük parçamda. 90'ı da 3'e böldüğüm zaman bu şekilde boncukları rahatlıkla yerleştirmiş oldum. Şimdi sizler bu çantayı daha büyük çalışabilirsiniz, sayıları değiştirebilirsiniz. Burada önemli olan eğer benimle aynı sıkılıkta yerleştirecekseniz sık iğne sayınızın 3 artı 3 artı şeklinde olması gerekiyor. Şimdi küçük örnekte de saydığım zaman bakın şöyle 1, 2, 3, 3, 3, 3 şeklinde saymam gerekiyor. Tekrar 3, 3, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bir tane kaydırma fazla geldi. Şimdi burada bir tane fazla geldiği zaman tolere edebiliriz. Eksik gelirse bir tane buradan, bir buradan baştaki ve sondaki deli birer tane fazla batış yapabilirsiniz. Ya da bir sonraki sırada artış yapabilirsiniz. Bu şekilde dengeleyebilirsiniz. Burada önemli olan sık iğne sayınızın boncuğun kaçın katına kuracaksanız o şekilde sayınızın ayarlanması gerekiyor. Örneğin burada ben arada 2 tane sık iğne, yukarı çıkarken 2 tane sık iğne bıraktım. Bakın şöyle yakından göstermek istiyorum. 2 tane sık iğne 3. noktaya boncuk, 2 sık iğne 3.'ye boncuk, sonra 2 sıra düz örüyoruz, tekrar boncuk sırası var. Şimdi bu mesafe yaklaşık şöyle bir parmak kadar, bakın bir parmak kadar yeterli. Ama daha sıkı yapmak isterseniz bir boncuk bir sık iğne, bir boncuk bir sık iğne, o zaman 2'nin katı şeklinde, yani 2 artı 2 artı şeklinde sayınızı ayarlamanız gerekir. Ya da 3 boşluk yapmak istiyorsunuz, daha boşluklu olsun istiyorsunuz şu kısım, o zaman 3 sık iğne 4.'ye boncuk gelecek şekilde 4'ün katı olacak şekilde de ayarlayabilirsiniz. Bu sayı tamamen zevkinize kalmış. Aralıklarını, boşluklarını ne kadar istiyorsanız o kadar ayarlayabilirsiniz. Yani mantığı da zor değil, bu şekilde ayarlıyoruz. Şimdi şu kaydırma noktası bakın fazla geldi. Burada ne yapalım?
Çünkü kaydırmayı da bir sık iğne kabul edeceğim. Burada bir tane eksilteceğim. Bakın burada fazla geldi. Son zinciri ördüğüm sık iğneyi söktüm. Hemen ilk gelen sık iğnenin tepesine battım. İlmek çıkarıp kaydırmamı yaptım. Sonra bir zincirle yukarı çıkıyorum. Bakın bir tane eksilttim bu şekilde. Şimdi her gelen, bakın ilk gelen sık iğnenin tepesine batıp bir tane sık iğne. Bir sonraki noktaya batıyorum. Sık iğne. Burada 45 zincirle başladığınız zaman tarif ettiğim gibi yaptığınızda toplam 90 tane sık iğne elde edeceksiniz. O da 3'e bölünebilir bir sayı. Sadece burada bakın küçük örnekte çalışırken saydığım zaman bir tane fazla gelmiş oldu. Şimdi burada ne yapıyoruz? Tabandan sonra 1-2 sıra sık iğne öreceğiz. Bu sırayla beraber ikinci sıramızı örmüş oluyoruz. Şimdi bundan sonra yapacağımız tek işlem sık iğne sayımızı ayarladık. Bundan sonra her birine bir tane sık iğne örerek, tamamına bir tane sık iğne örerek şuradaki başlangıç noktamıza kadar geliyoruz. Sıramızın sonuna yaklaştık. Sondaki sık iğnemizin tepesine de sık iğne örüyorum ve hemen beni kaydırma karşılıyor. Kaydırmaya hiç dokunmuyorum. Bakın kaydırma bir zincir. Ne yapıyorum? Kaydırma üzerine hep kaydırma gelecek. Hemen ilk sık iğnenin tepesine batıyorum. İlmek çıkarttım. Bekleyen ilmeğimden kaydırdım. Hafif artık böyle çukurlaşmaya başlıyor çantamız. Bir zincirle yukarı çıktım. Şimdi 2 sıra ördükten sonra bakın tabandan sonra 1-2 sıra ördük tabanla beraber. Şimdi 2 sıra öreceğiz boncuk, 2 sıra boncuk, 2 sıra boncuk şeklinde örgümüz devam edecek. Hep aynı şekilde yerleştireceğiz boncuğu da. Bir zincirle yukarı çıktım. Hemen ilk gelen sık iğneye bir tane sık iğne örüyorum ve şimdi boncuğu yerleştireceğim. Boncuğumu alıyorum. Tığıma taktım. Bakın 3,5 milim tığla çok rahat örüyorum. Boncuğun delikleri oldukça müsait. Şimdi burada boncuğu tutuyorum. Sıradaki batacağım sık iğneye batıp ilmek çıkarttım. Çıkardığım ilmeği boncuğun içerisinden geçirdim. Bakın 2 ilmek oldu. Doluyorum. Şimdi 2 ilmeği kapatıyorum. Bu şekilde yaptığınız zaman boncuk ön tarafta kalıyor. Sonra bakın boncuğu sık iğne örerek yerleştirdik. 2 tane sık iğne öreceğim. Sıradaki noktaya batıyorum. Birinci sık iğne. Bir sonraki noktaya batıyorum. İkinci sık iğne. Şimdi buraya boncuğumu yerleştiriyorum. Bakın 2 tane sık iğne boncuk, 2 sık iğne boncuk şeklinde devam edeceğiz. Boncuğu tutuyorum. Sıradaki sık iğne noktasına batıp önce ilmeğimi çıkartıyorum. Çıkardığım ilmeği boncuğun içinden geçirdim. Şöyle 2 ilmek var. Doluyorum. 2 ilmeği de sık iğne şeklinde bakın normal örmüş kapatmış oluyorum. Sonra tekrar 2 tane sık iğne 1 2 tane yan yana sık iğne ördükten sonra hemen boncuğumu alıp yerleştiriyorum. Boncuğu tutup sıradaki sık iğne noktasına batıp ilmek çıkartıp çıkardığım ilmeği boncuğun içinden geçirip normal sık iğnemi örüyorum. Çok keyifli bakın. 2 sık iğne hemen boncuğumu yerleştiriyorum. Eliniz alıştığı zaman o kadar hızlı yapıyorsunuz ki gerçekten yerleştirmesi çok keyifli. Şimdi tamamını yerleştirelim. Sıra sonuna kadar gelelim. Hemen buradaki bitiş ve başlangıcı sizlerle paylaşalım. Sıramızın sonuna geldik. 2 tane sık iğneyi ördüm. Sondaki sık iğneye boncuk gelecek bakın. Hemen boncuğumu alıyorum. Son sık iğneye de batıp boncuk takarak yine sık iğne örüyorum. Şimdi arada kaldı kaydırma. Başlarken bir tane sık iğne ile başlamıştık. Kaydırma ile aradaki 2 tane sık iğneyi eşitlemiş oluyoruz. Bakın kaydırma noktasını sık iğne kabul ediyoruz. Şimdi geldim ilk sık iğnenin tepesine battım. İlmek çıkartıp kaydırmamı yaptım. Kaydırma başlarken ördüğümüz ilk sık iğne bize 2 tane sık iğneyi vermiş oldu. Şimdi bir zincirle yukarı çıkıyorum. Hemen ilk ördüğüm sık iğnenin tepesine batıp sık iğne. Bakın boncuğun şöyle tepeden baktığınız zaman hepsi başak başak görünüyor. Hemen boncuğun sağındaki geniş boşluğa batıp bir tane sık iğne. Şimdi arada kalan 2 tane sık iğnem var. Bunların da tepelerine birer tane sık iğne örüyorum. Hemen boncuğun bakın tepesindeki boşluğa batıp sık iğne. Aradaki 2 tane sık iğnenin üzerine yine birer tane sık iğne. Bu şekilde 2 sıra öreceğiz. Ama istiyorum ki şimdi bu sırayı tamamlayalım. Bitiş ve başlangıcı bir kez daha sizlerle paylaşalım. Bakın sıra sonuna yaklaştım. Buradaki sık iğneme batıyorum. Hemen boncuğun olduğu sık iğneye batıyorum. Son noktam burası artık. Sonra geliyorum. İlk sık iğnenin bakın kaydırma noktası yapacağız. İlk sık iğnenin tepesine batıp ilmek çıkartıp kaydırmamı yapıyorum.
Bir zincirle yukarı çıkıyorum. Şimdi tekrar, her birine bir tane sık iğne öreceğiz. Gelen ilk sık iğnenin, kaydırma yaptığım ilk sık iğnenin tepesine sık iğne, hemen bir sonrakine tekrar sık iğne. Bu şekilde her bir sık iğneye bir tane sık iğne örerek 2 sıra sık iğneyi tamamlamış olacağız. 2 sıra sık iğne, 1 sıra boncuk. Şimdi bu sırayı da tamamlayalım. Bir sıra daha boncuğu nasıl yerleştiriyorum? Hemen bunu da göstermiş olalım. Sıramızın sonuna geldik. Son sık iğneme de batıp sık iğne örüyorum. Ve geldim. Bakın kaydırma noktası oldukça belirgin. İlk sık iğnenin tepesine battım. İlmek çıkartıp kaydırmayı yaptım. Kaydırmayı da dediğim gibi bir tane sık iğne kabul ediyoruz. Şimdi bir zincirle yukarı çıktım. Şimdi boncuk sırasında yaptığımız işlemi birebir tekrar edeceğiz. Gelen ilk sık iğnenin tepesine batıp hemen bir tane sık iğne örüyorum. Şimdi boncuk yerleştireceğim. Alıyorum boncuğumu, tığıma taktım. Boncuğu tutuyorum. Batacağım sıradaki noktaya sık iğne noktasına batıp, bakın boncuğu zaten nasıl yerleştirdiğimi ilk etapta tarif etmiştim. Boncuğu yerleştirdim. Sonra hemen 2 tane yan yana sık iğne. 1, 2, tekrar boncuğumu alıyorum. Tığıma taktım ve hemen boncuğu yerleştiriyorum. Bakın tarif ettiğim ilk boncuk sırasının birebir aynısını yapacağız. Sonra bu aradaki 2 sırayı yapacağız. Tekrar boncuk, 2 sıra sık iğne, boncuk sırası, 2 sıra sık iğne, boncuk şeklinde büyütmüş olacağız. Bakın model bu kadar kolay ve keyifli. Şu kısımda da kaydırma hiç göze batmıyor. Şimdi bakın ördüğüm çalışmayı göstereceğim. Kenarı görüyorsunuz bakın. Hiç göze batmıyor. Çok da muntazam, kalıp gibi bir çalışma oluyor. Bakın herhangi bir kayma vesaire de olmuyor boncuklarda. Gayet muntazam görünüyor. Şimdi burada artık fermuarı yerleştireceğiz. Dediğim gibi illa böyle bir fermuar olmak zorunda değil. Daha farklı kapatmalar da yapabilirsiniz. Fermuar istemezseniz eğer, bunu işte böyle clutch, portföy, çanta gibi hazırlıyoruz. Astar dikebilirsiniz. Astarla direkt fermuarını kendiniz yerleştirebilirsiniz. Ördükten sonra terziye verebilirsiniz. Hatta Aksa Örgü Butik astarlama işi de yapıyor. Bu aşamaya kadar örersiniz. Böyle bir fermuar istemiyorsanız onlar yine astar ve fermuar işi de yapıyor. O şekilde de çantanızı hazırlayabilirsiniz. Şimdi geldik örgümüze. Burada siyah renkli ama şu kısımda tekrar etmek istiyorum. Bakın son sık iğneyi ördükten sonra burada boncuğu da kaç sıra yerleştirdik? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra boncuk yerleştirdik. Aralarda hep 2 sıra sık iğne var. Son sırada da yine 2 sıra sık iğnemizi ördük. İlk sık iğnenin tepesine battım, ilmek çıkarttım. Burada hemen şöyle bir zincir çekip ipimi şöyle yeteri kadar kesiyorum. Direkt bakın kilit yapıyorum. Sonra bu ipi şöyle aralardan içeri alıp gizleyelim. Şimdi burada bakın ara sık iğnelerin olduğu noktalardan batış yapıp güzelce ipimizi gizleyelim. Şimdi fermuarı yerleştirirken daha küçük numaralı bir tığ kullanacağız. 2,5 milim. Şimdi bununla ipi gizlemek her zaman daha kolay. Şöyle tekrar ara noktaları batıyorum. İpi de katlayıp bakın tamamen gizlemiş oldum. Şimdi çantayı bitirdik. Burada artık fermuarı şöyle 2 kat yapıyorum. Örgümün içine yerleştiriyorum. Şimdi buradan başlayacağım. Bakın ipi bir miktar bıraktım. Şöyle başlayacağım noktayı da ayarlıyorum. Bu kısmı ayarlamak da önemli. Hafif bir yamuk yapsanız çok göze batar. Mutlaka batacağımız noktaları güzelce belirleyelim. Şu kısımdan başlayacağım. Bakın hemen boncuğun solundaki sık iğnenin tepesine batıyorum. Biraz rengim koyu ama umarım anlaşılır olur. Bakın son sırada ördüğümüz sık iğnenin direkt tepesine batıyorum. Burada delikler var. Bakın fermuarın delikleri var. Şimdi ilk deliğe batıyorum. İpi tığımın ucuna şöyle aldım. Önce deri kısımdan geçiriyorum. Sonra örgüden geçiriyorum. Sonra bu kısa ipi en son gizleyeceğiz. Şimdi bir sonraki, bakın şöyle yaklaştırarak göstermek istiyorum. Bir sonraki sık iğneye batıyorum ve sıradaki derinin delik noktasına batıp ilmek çıkarttım. Bakın iki noktadan da şu ipi büzmeyelim. İlmek çıkartıyorum. Çıkardığım ilmeği bekleyen ilmekten geçiriyorum. Yani kaydırma yapıyorum. Bir sonraki noktaya batıyorum. Bakın bir sonraki sık iğneye batıyorum. Önce çantaya batıyorum. Sonra deri noktaya batıp, deriye batıp ipi buradan alıp batış yaptığım yerlerden ilmeği çıkardım ve bekleyen ilmekten kaydırdım.
Bir sonraki noktaya batıyorum. Bu şekilde çantamıza monte edeceğiz. Bazen delikler fazla geliyor. Çanta kısmında sık iğne sayısı az olabiliyor. O zaman ne yapacağız? Öndeki çantaya 2 kere batıp sık iğnelere birer tane batıp dengelemeye çalışacağız. Hangisi fazlaysa bazen de aynı noktaya 2 kez batışta yapabiliriz. Şimdi kaydırmalar yapıp birleştireceğim. Şu alanı geçerken bakın. Burada yine bir şöyle baktığımız zaman nereden baksak 1, 2, 3, 4, 5 tane filan bir kaydırmamız olacak. Deliklere battıktan sonra çantadan kaydırma yapıp şu kısma geçeceğiz. Kaydırma yapıp buraya geleceğiz ve buradan tekrar deri noktaya batıp buradan başlayacağız. Başta tarif etmiş olduğum gibi en sonda kaydırmalar yaparak burada çalışmamızı bitirmiş olacağız. Hemen şu uca kadar gelelim. Buradaki bitişi de sizlerle paylaşıp çantamızı artık tamamlamış olalım. Bakın sıramızın sonuna geldik. Sizlere tarif etmiş olduğum gibi son deliğe de battım. Şimdi sıradaki sık iğneye batıyorum. Buradan ilmek çıkarıp kaydırmamı yapıyorum. Çok sıkılamıyorum. Bakın bir sonraki noktaya batıyorum. Tekrar kaydırma. Şimdi şu aradaki boş kalan sık iğneleri kaydırmayla geçmiş oluyoruz. Şöyle yapalım. Hemen kaydırma yaptım. Bakın noktaya da bunda bir sık iğne kabul ettiğim için bu noktaya da batıp tekrar bir kaydırma yapıyorum. İlk sık iğnenin tepesine batıyorum. Tekrar bir kaydırma. Bir sonraki sık iğneye batıyorum. Tekrar bir kaydırma. Şimdi bakın deri kısmı birleştirdiğim sık iğne boşluğuna batıyorum. Ve derideki deliğe batıp bakın şu ipi de gizleyeceğiz şimdi. Buradan ilmek alıp bekleyen ilmekten kaydırıyorum. Kaydırdıktan sonra şöyle ipi bir miktar çıkartacağım. Çok uzun bırakmaya gerek yok. Kesiyorum yumaktaki ipi. Bıraktım. Şimdi bakın şurada kalan kısa ipimiz vardı. Deri parçaya tekrar batıyorum. Bakın ilk başladığım sık iğneye de batıp buradan ipi geçiriyorum. Şimdi şöyle bu iki parçayı bir kez düğüm atalım buradan. Düğüm atıp şöyle iç kısmını açalım fermuarın. Bakın 2 tane ipimiz var. Hemen bunu şöyle uygun boşluklardan içeri alıyorum. 2 ipi de şöyle derinin altına gelecek şekilde sık iğnelerin olduğu noktalardan sağlam bir şekilde gizliyorum. Zaten düğüm de yaptım. Bakın şöyle ara boşluklara sık iğnenin arka boşluklarına batıyorum. Derinin altında kalan kısımda hemen bunu da şöyle güzelce gizliyorum. Diğer ipi de alalım. Bakın. Şimdi 2 ipi de yeteri kadar gizledim. Sonuna kadar gizlemeye gerek yok. İpi kesip çıkartıyorum. Ve şimdi bakın tamamen bitirmiş olduk. Bu arada örgüyü bitirdikten sonra içeriden buharlı ütüyle de ütüledim. Ütüleme de yapabilirsiniz. Ütülediğimiz zaman da boncuklarda, raf ipte herhangi bir bozulma vesaire de olmuyor. Bakın tertemiz bir çalışma oluyor. Hiç astarı vesaire de gerek yok. Görüyorsunuz. Bakın şöyle dikişi göstermek istiyorum. Sadece kaydırma yaparak, bakın burada da sadece kaydırma yaparak birleştirmiş olduk. Şu kenarda da yine kaydırmayla geçtim. Tekrar açıp göstermek istiyorum. Bakın. Gerçekten çok güzel bir çalışma oldu. Şimdi bitmiş halinin ölçüsünü de verelim sizlere. Çantamızın en kısmının ölçüsünü söylemiştim. Şimdi şöyle boyunu söyleyeceğim. Boy ölçüsünü. Çünkü buraya bir miktar bakın deri fermuar kısmı boyu uzatıyor. Şöyle deri kısımdan tuttuğumda 21 santim ölçüsünü elde etmiş olduk. Tarifimiz de bu şekildeydi. İsterseniz sizler uzun saplar da yerleştirebilirsiniz. Kenarlara böyle yaylı halkalarla uzun deri saplar takabilirsiniz. Zincir saplar takabilirsiniz. Tamamen zevkinize kalmış. İster elde kullanın, ister çapraz ya da daha kısa saplar takarak da omuzda da çok güzel olabilecek bir çanta oldu. Yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.